Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla tam ölçülü, tam kıvamında şahane bir mercimekli köfte tarifi paylaşacağım. Tam kıvamında ve çok lezzetli bir çiğ köfte yapmak istiyorsanız mutlaka hiç atlamadan videomu tam olarak izlemenizi tavsiye ederim. Ve hemen tarifime geçiyorum. Bu tarif için 2 bardak mercimek kullandım. Mercimekleri öncelikle 2-3 su yıkadıktan sonra tenceremin içerisine ilave ettim. 4 bardak su ilave ettim. Ocağı orta ısıya açtım. Ocağı orta ısıya açtıktan sonra kapağını kapattım. Şöyle kaynamasını bekledim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı en kısık ısıya kıstıktan sonra kapağını kapattım. Mercimekler pişene kadar pişirdim. Mercimekler kısık ısıda gördüğünüz gibi tam olarak pişti. Mercimekler dağılacak kadar pişmesi gerekiyor. Kesinlikle içerisinde diri mercimek kalmaması gerekiyor. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 bardak köftelik ince bulgur ilave ettim. Bulgurla mercimeği güzelce karıştırdım. Bu arada hemen ocağı kapattım. Ocağı kapattıktan sonra ocağın üzerinde tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık yarım saat beklettim. Ve gördüğünüz gibi mercimek ve bulgur tamamen suyu çekti. Mercimekli bulguru bir tepsinin içerisine döktüm. İki tane soğanı ince ince kıydım. Tavanın içerisine yarım bardak sıvı yağ ilave ettikten sonra içerisine kıymış olduğum soğanları ilave ettim. Soğanları sürekli karıştırarak şöyle hafif pembe bir renk alana kadar orta ısıda kavurdum. İki yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ilave ettikten sonra ortası da şöyle soğanlı salçayı güzelce kavurdum. Yaklaşık ben orta ısıda 5 dakika kadar falan kavurdum. Soğan ve salçamızın güzel bir lezzet alması için iyice kavrulması gerekiyor. Şayet evinizde ev salçası varsa ev salçası kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ev salçası çok daha lezzetli oluyor. Kavurmuş olduğumuz soğanlı salça sosunu bulgurun üzerine ilave ettim. Ben 4 diş sarımsağı ezdim. İsterseniz sarımsakları havanda da dövebilirsiniz. Tatlandırmak için baharatları da kendi damak zevkinize göre istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tuz, karabiber, kimyon, köri, kekik. Baharatları da ilave ettikten sonra şöyle 2-3 dakika elimle güzelce yoğurdum. Köftenin yoğurma kısmı çok önemli. Mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi baharatları kendi damak zevkinize göre tadına bakarak ayarlayabilirsiniz.
Şöyle 3-4 dakika yoğurduktan sonra bir demet maydanozu ince ince kıydım. Kıymış olduğum maydanozları ilave ettim. Beş tane yeşil soğanı da aynı şekilde ince ince kıydım. Soğan ve maydanozları mutlaka şöyle tamamen ince ince kıymanız gerekiyor. Soğanları da ilave ettikten sonra 2-3 dakika kadar daha yoğurdum. İstediğim kıvama geldikten sonra öncelikle ellerimi yağladım. Ellerinizi yağlarsanız harcınız elinize yapışmayacaktır. Avucumun içerisine yuvarladıktan sonra istediğim şekli verdim. Arada ellerinizi yağlamayı unutmayın. Ellerinizi yağladığınız takdirde elinize kesinlikle yapışmayacaktır. Servis tabağına kendi göz zevkinize göre istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Ben şöyle yuvarlak tabağa dizdikten sonra ortasına da marulları dizdim. Mutlaka nar ekşisi olmadan olmaz diyorum. Kesmiş olduğum limonları da üzerine koyduktan sonra şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Öncelikle marulun üzerine bir tane mercimekli köfteyi koyduktan sonra üzerine şöyle nar ekşisi, biraz da limon sıktıktan sonra gerçekten tadına doyamayacaksınız. Mutlaka bu tarifi ölçüleriyle ve nasıl yaptığımı dikkatlice izleyerek yapmanızı tavsiye ederim. Yeni tariflerden anında haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.